Merhaba arkadaşlar. Bugün biber tohumu ekeceğim. Saksıda biber yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim biberlerin fidelerini de kendim yine saksıda yetiştiriyorum. Şubat sonu, Mart ayı ve Nisan başına kadar domates, biber, patlıcan gibi tohumların tam da ekilip fidelerinin yetiştirilebileceği bir dönemdir. Tohumlarımı ekmek için saksımı ve toprağımı hazırladım. Saksımın içine 1/3 oranında bahçe toprağı, 1/3 oranında da hazır bitki toprağı koydum. Hazır bitki toprağına biraz bahçe toprağı ekleyince toprağın su tutma oranı daha yüksek oluyor. Bu da toprağın hemen kurumayıp fidelerin daha güzel gelişmesine yardımcı oluyor. Geçen yıl şu biberlerden saksımda yetiştirmiştim. Bu sivri biber, diğer adı da kıl biber deniyor. Böyle ikiye böldüm. O yetiştirdiğim biberlerden bir tanesini böyle kuruttum. Şimdi onun tohumunu çıkarıp saksıma ekeceğim. Bir de burada yine saksıda yetiştirdiğim bir acı biber çeşidim vardı. Onun da tohumundan biraz buraya aldım. Bu tohumdan da çok az şöyle şu kısma ekmeyi düşünüyorum. Şimdi saksımı böyle önüme alıyorum. Elimle biberi ezerek içindeki bütün tohumları döktüm. Bu tohum bu saksı için fazla bile. Şimdi şöyle çubuğumla minik çukurlar açıyorum. Bu açtığım çukurlara birer tane olacak şekilde biber tohumunu yerleştiriyorum. Elimle tohumların üzerini şöyle hafifçe kapatıyorum. Bu kısma da şu acı biberlerden ekeceğim. Toprağa can suyunu vereceğim. Yumuşak bir şekilde toprağı sulamak gerekir. Saksımı suladıktan sonra tohumların çimlenebilmesi için saksının bulunacağı ortamın en az 20 ile 25 derece arasındaki bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Aynı zamanda güneş gören bir pencerenin önüne konması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmazsa çimlenme olayı gecikir. Bir an önce çimlenmesi için onu oda sıcaklığında ve güneş gören bir camın önüne koyacağım. Bu aşamada ekstra bir gübre, herhangi bir şey vermiyorum. Sadece su vereceğim. Üzerini de kapatmayacağım. Çünkü oda sıcaklığında olacağı için çimlenme hızlanacaktır. Toprağını kurutmamaya gayret edeceğim. Toprağı kurumadan düzenli sulayarak tohumların çimlenmesini bekleyeceğim. Tohumlar çimlendikçe, büyüdükçe aşama aşama sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Biber tohumlarını ekeli tam 10 gün oldu. Ektikten bir hafta sonra yeşermeye başladı. İyice belirginleşmeleri için birkaç gün daha bekledim. Bu boya geldiler. Bunlara artık su püskürtmüyorum. Çünkü bu minik fidelere su değsin istemiyorum. Sadece su vererek ve güneşte tutarak büyümelerini takip ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Biber fidelerini dikeli tam 25 gün oldu. Bu 25 günlük sürede biber fidelerim bu boya geldi. Bakın şöyle. Biber fidesinin şaşırtma dediğimiz aşamaya gelmesi, yani dikilebilir aşamaya gelmesi için tohumdan çıktığında o ilk çıkan 2 yaprak dışında şu geniş yapraklardan da 4 tanesi çıktığında ve bir 10 santim boyuna geldiğinde, hatta bazen 10 santim boyuna gelmesine de gerek yok, artık dikilebilir seviyeye gelmiş demektir. Bunu buradan alıp daha büyük bir saksıya, bahçeye ya da tarlaya diktiğimiz zaman kendini kurtarabilir, toprağa tutunabilir ve gelişimini devam ettirebilir demektir. Şu anda henüz toprağım ve saksım hazır değil. Havalar da dışarıda daha soğuk. Fidelerimi şu anda bu saksıda bekleteceğim. Sadece yine su vermeye devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Tohumdan yetiştirdiğim fideleri bugün artık saksılara dikeceğim. Toprağı ve saksıları hazırladım. Öncelikle fidelerimi saksıdan çıkaracağım. Şu bölgedeki fideler acı biberler. Bunlarsa ince kıl biber. Önce acı biberleri büyük saksıma dikeceğim. Saksıma önce bir su döktüm. Toprak yumuşadı. Şimdi saksının kenarlarından böyle bastırarak gevşetip içinden almaya çalışıyorum.
Şu şekilde çıkarmak istedim. Bu taraftakiler acı biber. Bunları böyle yavaşça söküyorum. Şu şekilde toprağıyla. Fidelerim bayağı büyüdü. Hava muhalefetinden dolayı hemen ekemedim. Toprağı hazırladım. Anca bugün nasip oldu. Ayırdığım bu fideleri şimdi saksıma dikiyorum. Öncelikle saksımın içindeki toprağı boşalttım, iyice havalandırdım. O boşalttığım toprağın bir kısmını tekrar saksıma koydum. Üzerine funda toprağı ekledim. Sonra 2 avuç kadar yanmış hayvan gübresi ekleyip tekrar üzerine normal boşalttığım toprakla kapattım. Biber fideleri toprağa tutunup büyümeye başladıktan sonra peyderpey diğer gübreleri vereceğim. 5 büyük fide ayırdım. Bunları saksıma yerleştireceğim. Önce orta yere bir tane kocaman fide dikiyorum. Şöyle elimle bir çukur açıyorum. Şu şekilde fidemi ortasına yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde kenara da şöyle elimle çukur açıp fidelerimin 5'ini de diktim. Şimdi de can suyu veriyorum. Ve can suyunu da verdim. Artık bundan sonraki aşamaları peyderpey çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu büyük strafor saksıma da diğer normal sivri kıl biberleri dikeceğim. Saksımın içine geçen yıl diğer saksıların içinde boşalttığım, havalandırdığım topraktan bahçe toprağı ve yanmış hayvan gübresi doldurdum. Buna da 7 tane fide ayırdım. 7 tane fide bu saksıya rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Elimle bu şekilde çukurlar açtım. Fidelerimi bunlara yerleştiriyorum. Bu fazla gelmiş. Yerleştirdikten sonra elimle iyice bastırıyorum. Şimdi can suyunu veriyorum. Can suyunu da verdim. Bu saksımın içinde de bahçe toprağı ve yanmış hayvan gübresi var. Bunu da bu saksıma dikiyorum. 4 adet fide de bu saksıma diktim. Merhaba arkadaşlar. Biberleri dikeli 12 gün oldu. Diktikten sonra 3 gün üst üste can suyu verdim. Daha sonra sulamama gerek kalmadı. Yağmur yağdı. Bu şekilde bugüne kadar geldi. Maalesef bu sürede hava soğuk olduğu için biberler tam istediğim gibi büyümedi. Bugün ilk gübresini vereceğim ve sulayacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Önce toprağını bir çubuk yardımıyla çapa yapar gibi kazıp havalandıracağım. Köklerine zarar vermeden toprağını iyice havalandırdım. İlk olarak hazırladığım yumurta kabuğu gübresinden vereceğim. Bu da yumurta kabuğunun iri öğütülmüş hali. Her fideye yarım avuç olacak şekilde toprağın üzerine serpiyorum. Yumurta kabuğu gübresi bitkilerin kalsiyum ihtiyacını çok güzel bir şekilde karşılıyor. Bu gübreyi sadece yılda bir kez veriyorum. Ürün verdiğinde eğer ürünün gelişiminde yetersizlik varsa o zaman tekrar veriyorum. Ama genelde bir kez veriyorum. Şimdi de yumurta kabuklarının üzerine ince bir tabaka olacak şekilde hazır bitki toprağıyla kapatıyorum. Şimdi de suyunu veriyorum ve bu aşama artık bitiyor. Şimdi diğer biberler için de aynı işlemi yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Uzun süre video çekemedim. Biberlerim çok hastalandı. Mayıs ve Haziran ayı serin ve yağmurlu geçtiği için maalesef biberlerim çok geri kaldı. Rutubetli havadan biberlerde şekerlenme, bitlenme her türlü hastalık görüldü. Kül serperek bunları giderdim. Biberlerim biraz geç toparladı ama sonuçta düzeldiler. Uzun süre çekemedim. Biberlerimin bu halini artık sizlere göstermek istedim. Bugün 5 Temmuz. Daha yeni ürün vermeye başlıyorlar. Bayağı geciktiler fakat sonuçta toparladılar.
Yanmış hayvan gübresi verdikten sonra ısırgan otu suyu, 15 gün sonra muz kabuğu suyu, bir 15 gün sonra soğan kabuğu suyu seyrelterek biberlerime verdim. Bunun dışındaki sürelerde de normal su ile suladım. Saksılarındaki toprak azaldıkça toprak takviyesi yaptım. Burası teras kat ve çok yüksek bir teras kat. Biberler rüzgardan çok etkilendiği için yanına birer küçük çubuk koydum ve pamuklu birer kumaşla bağladım ki çok sarsılmasınlar, kırılmasınlar. Nihayet biberleri biraz geç de olsa kurtardım ve bu boya geldiler. Şöyle biraz göstereyim. Saksısı böyle. Bu boydalar. Üzerindeki biberleri görüyorsunuz. Verime durdu. Bu aşamadan sonra eğer yapraklarda sararma, dökülme olursa tekrar bir yanmış hayvan gübresi takviyesi yapabilirim. Fakat şu anda rengi, verimi gayet güzel olduğu için dokunmuyorum. Şöyle biberlerin gelişimini görüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi de diğer biberlere geçeceğim. Bu da büyük saksıdaki biberlerim. Acı Antep biberi. Bunun ürünü görüyorsunuz. Daha yeni minicik biber vermeye çalışıyor. Üzerinde çiçekleri güzel. Rengi de gayet sağlıklı. Dikkat ederseniz biberlerin gövdelerindeki yaprakları, ek filizleri hiçbir şey bırakmadım. Şöyle şu orta çatala gelinceye kadar ne kadar filiz, yaprak varsa onları hep aldım. Bunlar da hasta yapraklar. Tepedeki yapraklar gayet sağlıklı. Hasta olan yapraklar budadığım halde tek tük kalmışlar. Bu şekilde gelişimini takip ediyorum. Bunlar da tek tek saksılara diktiğim biber fideleri. Bunları da yine alt gövdelerini budadım. Rüzgardan etkilenmemeleri için çubuğa sabitledim. Kıl biberler burada da hemen ürün vermeye başladılar. Şu çevirince biberleri daha güzel gözüküyor. Bunun da gövdesi küçücük olmasına rağmen bunun da gayet güzel biberleri var. Hastalıktan en çok bu saksım etkilendi. Bayağı kurumaya yüz tuttular ama bunlar da toparlandı. Şu anda üstü çiçek dolu, en uzun boylu olan, üzerinde biberler de var. Merhaba arkadaşlar. Artık biberlerimin son hali. Üzerleri biber doldu. Sağlıkları da gayet yerinde. Dönüşümlü olarak gübrelerini ve suyunu veriyorum. Başka da bundan sonra bir şey yapmayacağım. Bu şekilde gelişimlerini takip ediyorum. Ürün vermesi gayet güzel oldu. Bu iyi olan Strafor'daki biberlerim. Bu da diğer cins biberim, acı biber. Bakın biberleri artık büyüdü, olgunlaştı. Rüzgarda biraz sarsılıp bazı dalları kırıldı ama gelişimi gayet güzel. Şu şekilde biberleri. Bunlar da tekli saksıdaki biberlerim. Bunun büyük bir dalı kırıldı. Şu şekilde bunun da biberleri. Şurada da yine tekli saksıdaki biberlerim. En çok sarsılan biberlerim bu saksıdaki biberlerdi. Bunlar da toparladı, diğerlerine yetişti. Artık bu küçük boylarına rağmen bayağı güzel ürün verdiler. Şu şekilde. Artık biberlerimi toplayacağım. Gelişimleri de aynen anlattığım gibi devam edecek. Çok güzel bir uğraş. Sizler de bu şekilde mutlaka yapın ve yetiştirin derim. Şimdiden yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin.